Bugün sizi nefis bir İspanyol köyüne götüreceğim. Bir Katalan köyü. Köy dediğime bakmayın, aslında oluşumu bakımından çok enteresan bir yer ve bulunduğu yer çok enteresan bir yer. Birçok Instagram paylaşımında, işte internette, başka bir yerlerde görmüş olabilirsiniz. İnanılmaz bir yere gidiyoruz ama siz önce ne yapıyorsunuz? Tabii ki kanala abone oluyorsunuz. Hatta şu anda videoyu durdurup bir de beğen tuşuna basıyorsunuz. Beğen butonuna basıyorsunuz. Daha sonrasında da birkaç kelam yorum yapıyorsunuz. Haydi şimdi hep birlikte nereye geziyoruz? Castellfolli della Roca'yı. İspanya'nın Katalonya bölgesinin en değişik, en ilgi çekici, en cazibe noktalarından bir tanesi de köyleri. Ve onların bazıları da gerçekten çok ön plana çıkıyor. Orta Çağ vesaire, tabii görüntüleri bambaşka ama bir de kuruldukları yer var ki bakın nasıl bir yerdeyiz. Ben Erkut Özen, Castellfolli della Roca'dayız. Castellfolli della Roca yaklaşık 217 bin yıl önce ile 197 bin yıl önce arasında patlayan volkanlarla oluşmuş bazalt bir kaya olarak geçiyor. Bu madenler dolayısıyla birçok yeri kazılmış ama burası bir yerleşim yeri haline dönmüş. Hemen aşağıda ne var? Hemen aşağıda bir Roma yolu var. Roma yolunu takip ederek bu güzel coğrafyada da nefis yürüyebiliyorsunuz. Castellfolli della Roca'ya geldiğinizde aslında gelmek istediğiniz yer her ne kadar burası olsa da, bu mirador yani manzara noktası olsa da aslına bakarsanız buranın dışarıdan görünüşü çok güzel. Buradan tabii ki çevreyi çok güzel kokluyorsunuz, seyrediyorsunuz ama bu bölgenin dışarıdan görünüşü bir başka. Yani aslında bulunduğunuz yeri dışarıdan görmeniz gerekiyor. Aynı şu anda bizim yaptığımız gibi. İşte burası Roma yolunun belirli yerleri. İnsanlar burada trekkingler yapıyor, yürüyorlar bu dağların arasından başka bölgelere doğru gidiyor. Yine Castellfolli della Roca'da yaklaşık bu 1 kilometre karelik alanda yapılacak çok şey var mı? Aslına bakarsanız burası bir köy, turistik bir köy artık günümüzde ama çok güzel restoranları ve Katalan mutfağına ait nefis lezzetleri olan bir köy. Bunun yanında etrafta atlara binebilirsiniz, atlarla dolaşabilirsiniz. Çünkü hem hayvancılık hem de tarım bakımından çok zengin bir yer. Bu yine volkanların döneminde patlamış olmasından ve bölgeyi verimli hale getirmesinden kaynaklanıyor. Karadeniz gibi bir coğrafyası var. Dediğim gibi birden bir yağmur başladı. Yanımda Allah'tan bir mont vardı. Fena bir yağmura yakalandık. Hava çok serin değil tabii ki, artık yaz geliyor ve işte atların otladığı nefis çayırlar da hemen aşağıda yer alıyor. Köyün her şehirde olduğu gibi bir kilisesi var elbette. Hem de en güzel noktaya koyulmuş San Salvador Kilisesi ama dediğim gibi aslında burada dikkat çeken bütün bu tarihi eserler vesaireden ziyade bu köyün konumu. İnanılmaz bir yerde gerçekten. San Salvador Kilisesi 13. yüzyıldan kalma bir kilise. Bunun yanında San Roque Çan Kulesi de yine ünlü kulelerden bir tanesi bölgede. Hem gözetleme amacıyla hem çan kulesi olarak kullanılmış. Birkaç hasarlı dönem geçirmiş. Onlardan sonra da şimdiki haliyle ayakta duruyor. Hemen önünde rüzgardan harap hale gelmiş olan bayrak da bağımsız Katalonya'nın bayrağı. Tabii ki bir gün bağımsız olursa kullanacakları bayrak. Şimdi kilisenin içerisi müze olarak kullanılıyor. İbadet edilen küçük bir yeri de olsa müze olarak devam ediyor Castellfolli della Roca'da. Yavaş yavaş buradaki evleri restoran, bar vesaire haline getirmeye başlamışlar. Birçoğu hala ev olarak kullanılıyor ama belirli noktadakiler gerçek anlamda tam uçurumun kenarında düz bir halde yer alıyor. Onları göstereceğim size. Uçurumdan yani pencere kenarına oturduğunuzda müthiş bir manzaraya sahip.
Castelfogli della Rocca işte böyle bir yer. Bir bazalt oluşumunun üzerine kurulmuş. Volkanik bir bölge, taş madenleri, kaya madenleri, bir dolu madenin olduğu bir bölge ve bu kayanın üzerinde de işte bu kent kurulmuş. Burası Castelfogli della Rocca'nın manzarasının ve ovaya bakan manzarasının en çok rağbet edilen, en çok ilgi gören yeri. Tabii ki aslında neredeyiz ona şimdi uzaktan bir bakalım. Bakalım tam da nerede duruyoruz. Burası Katalonya'nın önemli bölgelerinden bir tanesi. Aynı zamanda bu bağımsızlık hareketini destekleyen, yani Katalonya'nın bağımsız bir ülke olmasını destekleyen hareketinde simge noktalarından bir tanesi. Bugün aslında hava çok güzel ama yağmur yağdı. Fena bir yağmur yağdı. Çok yağmur geçişi vardı. Ve onun yanında böyle serinlik ve çamurla dolu bir yürüyüş yapmak zorunda kaldım ama buraya kadar gelmişken burayı görmeden, göstermeden olmaz. Castelfogli della Rocca müthiş bir yer. Gerçek anlamda çok da fazla, en azından bizim ülkemizde çok fazla ilgi görmeyen, kendileri gezen birkaç gezginin dışında çok da fazla ziyaret edilmeyen bir nokta. Ama Avrupalı turistler veya dünyanın birçok yerinden gelen turistler burayı oldukça gözde bir mekan haline getirmişler. Katalonya'nın köylerini, kasabalarını, ilginç noktalarını gezdiğim bu seyahatimde konaklama yerim de Castelfogli della Rocca. Neden della Rocca ekleniyor? Çünkü 3 tane bu bölgede Castelfogli ismiyle yer varmış ve onları birbirinden ayırmak için bir tanesine della Rocca, diğerlerine de farklı isimler verilmiş. Castelfogli della Rocca işte burası. O ünlü kayaların üzerinde uzun 1,5 kilometreye yakın bir kayanın üzerinde yer alan işte o muhteşem manzaralı, ilgi çekici, döneminde kim bilir nasıl bir heybetli gözüküyordu. O dönemi de merak etmiyor değilim. Ama bu bölgede gerçekten görülmesi gereken yerlerden biri. Barcelona'ya gelirseniz bir 100-130 kilometre dışında Girona vesaire yaptığınızda, Figueres yaptığınızda buraya da uğramayı unutmayın. Burayı da bir gelir kaynağına çevirmişler. İçeriye tuvalet, küçük bir müze tarzı bir yer oluşturmuşlar. Girişi de 1 euro. Her şeyden para kazanmak lazım tabii. Asıl bir caddesi var. 2 tane de yanlarda cadde diyelim artık ona. Araçla girmek yasak. Sadece 1-2 araç girebiliyor içeri. Onun dışında dışarıda bir otopark var. Oraya park ediyorsunuz. Araçla geldiyseniz veya turla geldiyseniz yine otobüsünüz orada duruyor. Oradan buraya yürüyerek geçiyorsunuz. Gerçekten müthiş bir ortaçağ köyü yine. Burası özellikle İspanya İç Savaşı'nda birkaç kere hem istila edilmiş, işgal edilmiş, hem daha sonra Fransızlar döneminde yine burası Fransa sınırına çok yakın. Yaklaşık bir 50 kilometre içerisinde Fransa'da oluyorsunuz. Ve Fransız ordusu da yine burayı işgal etmiş. Bu evlerin hepsinde oturanlar var. Allah'tan başıboş, köpekler vesaire yok. Bizde olsaydı mesela buralarda yürümek çok zor olabilirdi. Çok güzel yerler. Böyle biraz gezmeye devam edelim o zaman.
Burası da şehirde oturanların arabalarını bıraktıkları son yer diyebiliriz. Daha sonra hele ki bu bölgelere hiç araç girmiyor. Ve buralarda bir de büyük park yeri yapmışlar. O park yerine de eğer kendi aracınızla gelirseniz oraya kadar gelebilirsiniz ama otobüsle geldiğinizde bir tık yukarıda durmanız gerekiyor. Birkaç kafe, restoran bu bölgede de var ama benim tavsiyem eğer yine buraya gelirseniz bu tip yerleri, yani restoranda işte yemek ihtiyacınızı, içecek ihtiyacınızı geçiştirmek için bu merkezi kullanmayın. Çünkü hem akşam kalanlar için biraz daha fazla fiyat ödeyeceğiniz tatlı yerler, güzel yerler. Fazlasıyla pahalı gözüküyor diğer yerlere göre. Hemen daha yukarıda bakarsak köye ait lokantalar var ve çok lezzetli yerler. İnanılmaz fiyatlarla nefis lezzetler tadabiliyorsunuz. Bir yürüyüş yolunun ve trekking yolunun seyredildiği bir park gibi alanda burası. Her ne kadar küçücük bir köy olsa da, küçücük bir kasaba olsa da, yerleşim bakımından alanları, arazileri çok az olsa da kendilerine bir park yapmayı ihmal etmiyorlar İspanyollar, Katalanlar, bu bölgede yaşayanlar. İşte yine bir meydan, küçük de olsa bir meydan, bir park yapmışlar. Bundan bir iki tane var, tek bir tane yok. Bunlar da böyle seviyor. Castellfolli della Roca'ya geldiğinizde bu arkamdaki saat kulesi, belediyenin de amblemi olan Çan Kulesi, saat kulesi benzeri bir yapı var. Hemen o yoldan, hani önünden geçeceksiniz. Böyle bir yol var burada araçların geçtiği ve oradan ne yapıyorsunuz? Hemen buradan yürüyerek bu Çan Kulesi'nin ya da Saat Kulesi'nin yanından yürüyerek o nefis manzaralı yere gidiyorsunuz. Burası da yeni bölgesi. O kaya parçasının, yani bazalt oluşumunun dışında kalan bölge Castellfolli'nin günümüzde büyüdüğü yer. Buradan itibaren büyüyor. Hemen burada Pizzeria Al Forn de Leña diye bir yer var. Leña diye bir yer var. Orayı size şiddetle tavsiye ediyorum. Nefis pizzalar yapıyorlar ama buralı yerel bir usta var. Nefis pizzalar yapıyorlar ama Fransız pizzaları. İtalyan pizzası değil, Fransız pizzaları, bayılacaksınız. Fiyatlar da oldukça uygun. Mutlaka burada pizza tatmanızı tavsiye ediyorum. Castellfolli della Roca işte yan taraftan gözüktüğünde böyle bir yer. Ama diğer tarafı da aynı olunca yukarıdan bakıldığında ve dışarıdan bakıldığında gerçekten çok ilginç bir hal alıyor. Tabii ki o gitmiş olduğumuz hemen şurada gözüken yer aslında oradan manzara seyredilecek yer ama oranın en güzel seyredileceği yer de işte tam da burası. İşte Castellfolli della Roca'nın en güzel gözüktüğü yerlerden bir tanesi. Bunun hemen arka tarafı da bu şekilde. Yani orası uzayan bir kaya parçasının üstü. Nefis. Ben Erkut Özen. İspanya'nın Katalonya bölgesinde neredeyiz? Castellfolli della Roca'dayız. Nefis yerleri gezmeye devam ediyoruz. Birlikte dünyaları gezmeye de devam ediyoruz.